Yeni kelimeler öğrenmekte zorlanıyor musun? Peki sana yalnızca bir kelime öğrenerek 5 tane daha kelime öğrenebileceğini söylesem bana ne derdin? Muhtemelen inanmazdın. Çünkü bunu öğrenene kadar ben de inanmıyordum. Ancak bugün bahsedeceğim metotla yalnızca bir kelime öğrenirken etrafındaki 4-5 kelimeyi de beraberinde öğrenebileceksin. Bu metodumuzun adı Word Family, yani kelime ağacı. Birçoğumuz kelime öğrenmeye çalışırken oturup ezberledik. Yani bunu şu an yapmasak da, bağlamda öğrenmeye çalışsak da, bağlamda nasıl kullanıldığını görerek öğrensek de geçmişte ezberlemeye çalıştık. Burada bir problem vardı, evet, ama bunu düzelttik. Peki günümüze geldiğimizde hangimiz hangi kelimenin kökeninin ne olduğunu biliyor? Bence birçoğumuz bilmiyoruz. İşte problem de burada başlıyor. Çünkü kelimenin kökenini bilmediğimiz zaman o kelimenin içinde bulunduğu farklı bir kelimenin anlamını tahmin edemiyoruz. İşte devreye kelime ağacı burada giriyor. Çünkü örnek vermek gerekirse fluent, akıcı, fluency, akıcılık, fluently, akıcı bir şekilde, yani zarf hali. Bakın gördünüz mü? Yalnızca ben fluent kelimesini öğrendim ya da fluency'yi öğrendim. Geri kalanını oradan türettim. Veya ben bunu bilmesem bile sadece fluency'yi bilsem C ekleri İngilizce'de genelde lık veriyor. Bunu bildiğim için fluent kısmının akıcı olduğunu, fluently kısmınınsa akıcı bir şekilde olduğunu çıkarımla bulmuş oldum. İşte kelimelerin kökenini bilmek, nereden geldiğini bilmek bu noktada çok önemli. O yüzden ben yalnızca bir kelime öğrenirken bunun varyasyonlarını da bilmem lazım. Ki etrafındaki kelimeleri de öğreneyim. Yani bunu kelimenin içerdiği kelimeleri. Buna benzeyen, yazılışının aynı ama başına sonuna farklı ekler gelen kelimeleri de öğrenirsem bir kelime öğrenirken 5 kelime birden öğrenirim. Ve bu konuya hemen farklı bir örnekle devam edelim. Create, oluşturmak, yaratmak. Creation, oluşum, meydana gelen şey. Creative, yaratıcı. Recreate, tekrardan oluşturmak. Ve creativity, yaratıcılık. Ben burada yalnızca create fiilini öğrenmeye çalışırken etrafındakilere bir göz attım. Baktım ne var? Creativity, creation, create isim hali. Hepsini bir anda öğrendim. Ve ben fark etmeden 5 tane kelime birden öğrenmiş oldum. Tabii ki de atlamadan geçmek istemiyorum. Her biriyle örnek birer cümle kurmamız gerekir ki aklımızda nasıl kullanıldığı ile ilgili ufak bir fikrimiz bulunsun, oluşsun. Aynı şekilde decide, karar vermek, decisive, kararlı, decider, karar veren kişi, indecisive, kararsız, decision, karar. Gördüğünüz gibi aynı kökten türemiş 5 tane kelimeyi de bir anda öğrenmiş olduk. Peki bunun avantajları nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Öncelikle daha kalıcı öğrenme sağlar bize. Çünkü kelimemizi beynimizde bir yere yerleştirirken onunla paralel aynı kökten türemiş bazı kelimelerle beraber öğreniyoruz ve birini hatırlamasak diğeri zaten aynı bağlantı yoluyla ortaya çıkıyor. Yani biz bunu özel olarak hatırlamak zorunda kalmıyoruz. Daha kalıcı öğreniyoruz ve buna bağlantılı olarak da kelimeleri daha az tekrar edebiliriz. Yani haftalık bir tekrar ediyorsak öğrendiğimiz kelimeleri artık 2 haftada bir, 3 haftada bir tekrar edebiliriz. Hem zamandan tasarruf hem daha kalıcı öğrenme. Ve bir diğer avantajımızsa gramer bağlantılı öğrenme. Nasıl mı? Az önce bahsetmiştim. Ly eki, işte kın eki, s-i-o-n. Yani bazı şeyler İngilizce'de belli ki bunların Türkçe karşılıkları da var. Örneğin ly, fluently. Bu genelde zarf yapıyor, biliyoruz bunu. Bazı şeyleri, böyle temel şeyleri bildiğimizde gramerde de artık hani hangi anlama geldiğini bilmesek bile zarf mı, fiil mi, isim mi bunları ortaya çıkartabiliyoruz. Böylelikle bizim dil bilgisi becerimiz de gelişiyor. O yüzden kelimelerin sonlarındaki ekleri, başlardaki ekleri bilmemiz gerekiyor. Az önceki örnekte olduğu gibi indecisive, yani kararsız, decisive, kararlı. Ve bir diğer avantajımızsa daha zengin kelime dağarcığımızın olması. Evet, bir öğrenirken 5 öğrendik. İşte bu yüzden bizim kelime dağarcığımız daha hızlı gelişiyor. Hem de içinde çok fazla kelime oluyor. Çünkü bir öğrenirken 5 koyduk. 5 öğrenirken 25 koyacağız. Özetlemek gerekirse yeni bir kelime öğrenmeden önce gidip flashcardlar kullanmak yerine aynı kelimenin sözlükteki yakın anlamlarını, benzer anlamlarını veya ondan türetilmiş kelimeleri beraberinde öğrenirsen kelimeler aklında daha çok kalır.
Ve daha çok kaldığı gibi hem genişler, kelime dağarcığın genişler. Hem gramer bağlantılı bir şekilde öğrenmiş olursun, hem kelime bilgin zenginleşir. Artık daha güzel cümleler kurabilirsin. Ve kelime bilgin genişlediği için, artık bazı şeyleri bağlantılı öğrendiğin için tekrar yapma sıklığını azaltabilir, yükünü hafifletebilirsin. Video bu kadardı. Videoyu beğendiysen kanalıma abone olabilir ve beğeni butonuna basabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.